Adam'la bizim çalışma planlamamız aslında her şey dahil diyebiliriz. Birlikte aslında bu projeyi başladık gün birden itibaren. Aslında Adam'dan öncesi yoktu. Sıfırdı yani, sıfır noktasındaydık. Sıfır noktasından itibaren biz birlikte bu yola çıktık. Önemli olan markamızın hikayesine inanmalarıydı. Onlar inandılar, ekipleri inandılar. Ben ona ajansımız veya iş ortağımız bile demiyorum. Aslında ortağız. Bu başarı hikayesi birlikte oluşturulan bir şey. İşin arka planında çok fazla insanın emeği var. Burada sadece ben değil, yani paketlemeyi yapan insandan ürünün tedarik aşamasına kadar emek veren satın alma, tedarik zinciri planlanması, reklam yönetimleri, yani biz her şeyi doğru yaptıktan sonra bu ürünleri doğru kitleye ulaştırmak işin ana kaldıraç noktası. Bu tarafta da Adam fazlasıyla yani beklentinin de ötesinde bir başarıya imza attı. Gideceğimiz çok uzun, çok güzel bir yol var gibi görünüyor. Önemli olan birlikte doğru işleri yapmaya devam edebilmek. Merhaba, ben Vural Çavuşoğlu. Homefesto firmasında kurucu ortağım. Aynı zamanda yönetici olarak görev yapmaktayım. Homefesto kelimesinin bir anlamı var. Manifesto kelimesinden türetmiş olduğumuz bir marka ismi aslında Homefesto. Evin yeni manifestosu diyerek oluşturduk. Ev ve manifesto kelimelerini alarak birleştirdik. Akılda kalıcı olmasına özen gösterdik. Bu nedenle Homefesto ismini tercih ettik. Markanın anlamı insanların kolayca hatırlayabilmesi adına kurgulanmış bir isim aslında. Markayı söyleyince insanların aklına getirmeye çalıştığımız ilk şeyler aslında bugüne kadar söylenmemiş şeyler. Yeni bir şeyleri çağrıştırmasını tasvir ettik. Manifesto ile evi birleştirmemizin anlamı da buydu, evin yeni manifestosu derken. Burada insanların ev dekorasyonu yaparken çok pahalı şeyleri, çok yüksek bedeller ödeyerek özel bir şeyler elde etmesini engelleyebilecek başka bir alternatif olduğunu da kastetmek istedik. Bu sayede biz insanlara yeni bir alternatif sunduk. Uygun fiyatla özel tasarlanmış ürünleri çok güzel dekorlarla birleştirerek yepyeni bir hava yaratabiliyorlar insanlar evlerinde. Marka, yani insanların aklına markamız geldiğinde hatırlanmasını istediğimiz şeyler temelde bunlar. Homefesto markamızın mağazaları yok ama toptan satışı var. Özellikle ihracat odaklı çalışmalarımız da var. Homefesto markamızda biz mağaza kanalında fiziki perakendeciliği aslında hiç düşünmedik. Başından itibaren planladığımız şey değildi zaten. 2019 yılında bu yola çıktığımızda sadece e-ticaret odaklı olarak kurgulamış olduğumuz bir markaydı. Burada da öncelikli çıkış kanalımız pazar yerleri oldu doğal olarak. Ardından kendi e-ticaret sitemize dönük de yatırıma başladık ve burada da özellikle Adam'la birlikte çok ciddi sonuçlar üretmeye başladık. Markamızın toptan tarafında da işte talep eden B2B dediğimiz müşterilere özel üretimler, özel ürün seçenekleri, e-katalogda sipariş verme imkanları gibi özel fırsatlar sunuyoruz. Özellikle yurt dışı tarafında da görmüş olduğu ilgi ürünlerimizin bizim için gayet memnuniyet verici. Şöyle, 2019 yılına geldiğimizde e-ticaretle ilgili taşlar yeniden dağıtılıyordu. Biz de bu pazara giriş yaparken öncelikle hangi kategoride nasıl bir açık olduğunu tespit etmeye çalıştık. Seçmiş olduğumuz ürün kategorisi başlangıçta halı oldu. Daha sonra bunu işte mutfak halıları, banyo paspasları, kilimler, yolluklar, fon perdeler gibi çeşitlendirerek güçlendirdik. Markayı oluştururken e-ticarete dönük oluşturmamızın temel nedeni de geleceğin ticari şeklinin fiziki ticaretten biraz daha e-ticarete kayacağı yönündeki inancımızdı. 2018'li yılların sonunda Türkiye'deki perakende ticaretin %3,5 ile 5'i arasında, yanlış hatırlamıyorsam raporlara göre e-ticaret odaklıyken bugün bu rakamlar özellikle pandemi sonrasında %15'lere yaklaşmış durumda. Bu da bize 2019 yılında e-ticarete dönük olarak markayı
oluşturmanın ne kadar sağlıklı ve doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Zaten ortaya koymuş olduğumuz bir başarı da bunu gösteriyor. Markamızı oluşturmaya başladığımızda çok büyük bütçelerle bir yatırım planlaması yapmadık işin doğrusu. Kontrollü ve sağlıklı ilerlemeyi tercih ettik. Başlangıçta mesela biz 3 kişi olarak başladık bu şirketi kurmaya. Benim kendi şahsi arabamla kargoya günlerce ürün taşıdığımız oldu. Tabii başarının buralardan geçtiğini biliyor olmak lazım. Yani hiçbir şey hazır tepside önünüze sunulmuyor. Siz kendinizi, ürünlerinizi ne kadar sahiplenirseniz, şirketinizi ve işinizi ne kadar odaklanırsanız o kadar başarılı olabiliyorsunuz. Sonuçta bugün geldiğimiz noktada da çok iyi noktalara ulaştık. Özellikle Türkiye'deki pazar yerlerinde, hatta bazı yurt dışı pazar yerlerinde de aktif olmaya başladık. Ve temelde kendi e-ticaret sitemizde inanılmaz beklentinin üstüne çıktık. Yani bizim planlamalarımız bugün ulaştığımız noktaya bundan belki 2-3 yıl sonra ulaşmaktı. Burada tabii pandemi döneminin de vermiş olduğu bir olumlu etki oldu. Sağlık açısından ne kadar kriz gibi bir durum olsa da ticaretin e-ticarete dönüyor olması bize de olumlu yansıdı. Ama bu yansıma tabii çalışarak oluyor. Yani oturup seyretmekle yürüyen düzeni kendinize döndüremezsiniz. Rüzgarı arkanıza aldığınızda sizin de koşmayı biliyor olmanız lazım. Şimdi sırada ulaşmak istediğimiz bazı hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizin en öncelikli olanı, bizim için vazgeçilmez olanı kendi e-ticaret mağazamız, web mağazamız. Burayı çok fazla önemsiyoruz. Buradaki ekibimizi genişlettik ve yani çok özel olduğuna, çok başarılı olduğuna inandığımız doğru iş ortaklarıyla çalışıyoruz. Bunların başında da e-adam geliyor. Bu web mağazamızda bizim temel hedefimiz cirolarımızı bugün olduğu seviyenin en az 3-4 katına ulaştırmak. Yaklaşık, yani önümüzdeki yıl için konuşuyor olursak eğer 10 milyon TL gibi bir yıllık hedefimiz var. Bu bandın üstüne çıkabilmek kendi web mağazamızda. Bunun dışında yurt dışı odaklı bazı hedeflerimiz de var. Ama step step ilerliyor olacağız bu hedeflere ulaşmakta. Bazı basamakları yerine getirmeden sonraki basamağa basmak istemiyoruz. Sağlıklı bir büyüme için. E-Adam'la tanışma hikayemiz başlangıçta sosyal medya üzerinden oldu aslında. Özellikle LinkedIn'den onların Harun Bey'in, Eren Bey'in paylaşmış olduğu vaka analizlerini inceliyordum ben. Kendi e-ticaret mağazamıza dönük yatırıma da başlayınca doğru bir ajans, doğru bir dijital marketing, doğru bir dijital performans ajansı seçmeye gayret ediyordum ki sektörde de birçok noktada kontağım, tanıdığım, network'üm vardır. Buna rağmen incelediğim zaman sadece ismini e-adam olarak duyduğum, öncesinde hiçbir tanışıklığımız olmayan Eren Bey'le LinkedIn üzerinden bağlantı kurduk. Ardından toplantılar yaptık, planlamalar yaptık. Markamızın konumlandırmasını, hikayesini, ulaşmak istediği noktayı kendisiyle paylaştık. Kendisi de bizimle aynı yolda yürümeye karar verdi. Ben ona ajansımız veya iş ortağımız bile demiyorum. Aslında ortağız. Bu başarı hikayesi birlikte oluşturulan bir şey. İşin arka planında çok fazla insanın emeği var. Burada sadece ben değil, yani paketlemeyi yapan insandan ürünün tedarik aşamasına kadar emek veren satın alma, tedarik zinciri planlanması, reklam yönetimleri, yani biz her şeyi doğru yaptıktan sonra bu ürünleri doğru kitleye ulaştırmak işin ana kaldıraç noktası. Bu tarafta da e-Adam fazlasıyla yani beklentinin de ötesinde bir başarıya imza attı. Bu nedenle müteşekkiriz. E-Adam'la bizim çalışma planlamamız aslında her şey dahil diyebiliriz. Yani bunun içerisinde tabii sosyal medya yönetimi yok. O bizim tarafımızda yürüyen bir iş. Ama sosyal medyayı nasıl yönetmemiz gerektiğiyle ilgili. Ürünlerin müşteriye hangi hızda ulaştırılması gerektiği, nasıl paketlenmesi gerektiği, kampanya kurgularımız, gelecek aylardaki kampanya planlamalarımız. Bunun dışında tabii ki dijital marketing, dijital pazarlama tarafındaki operasyonel faaliyetler. Grafik, görsel, afiş tasarımları, bannerlar, web sitemizin grafik dizaynı, kullanıcı dostu oluyor olması, basit anlaşılabilir olması, tüketiciyi daha kolay aradığı ürüne
ulaştırabilmek adına farklı tasarımsal kurguları çalışıyor olmamız gibi birçok alanda birlikte çalışıyoruz. Zaten çalışmaya başlamadan önce biz E-Adam'la bu sürece 3 ay önceden hazırlanmaya başladık. Yani onlar bize ödevler verdi, biz ödevlerimizi yaptık. Halen de yapıyoruz, yine ödevler veriyorlar. Ürünlerimizin isimlendirmelerinden tutun da görsel planlamalarına kadar birçok noktada birlikte işbirliği içindeyiz. Biz E-Adam'la birlikte aslında bu projeyi başladık gün birden itibaren. Aslında E-Adam'dan öncesi yoktu. Sıfırdı yani, sıfır noktasındaydık. Sıfır noktasından itibaren biz birlikte bu yola çıktık. E-Adam'la birlikte. Önemli olan markamızın hikayesine inanmalarıydı. Onlar inandılar, ekipleri inandılar. Aramızda böyle bir sinerji doğdu. İyi bir ortaklık gelişti ve güzel sonuçlar elde etmeye başladık. Ben hala daha yolun çok başında olduğumuzu düşünüyorum. E-Adam tarafı da zaten bunu bu şekilde değerlendiriyor. Gideceğimiz çok uzun, çok güzel bir yol var gibi görünüyor. Önemli olan birlikte doğru işleri yapmaya devam edebilmek. Bunu da yapacağımıza inanıyorum. İnsanlara daha uygun fiyatlara, çok daha kaliteli, çok daha iyi dekore edilmiş evler sunabilme mottomuza güveniyoruz. E-Adam da güveniyor. Birlikte çok daha güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Abdullah Yaz ben. Bu firmada yaklaşık 2 yıldır çalışıyorum. Muhasebe departmanındayım. Ön muhasebe görevlisiyim. Marka benim için, yani şirketimin markası benim için bizzat kendi markamız olduğu için ayırt etme yönleri, yani nasıl diyeyim, bizzat kendi kalitemiz, kendi üretimimiz, kendi ihracatımız. Bunun fabrikasından tut, tüm ham maddeyi kendi alışımız, ekstra başka bir firmalarla iletişime geçmememiz. Tabii öncelikle hoş geldiniz. Ben Fatih, Homefesto'da müşteri ilişkileri ve sosyal medya uzmanıyım. Marka esasında kendimi ifade ediyor, kendimi tanımlıyor. Şöyle daha açık olabilir. Yani hem ailemi temsil ediyor, böyle bir sıcaklık, aynı zamanda da e-ticaretin tüm güncel dinamiklerine uyan, burada her türlü yeniliği ifade edebildiğimiz, aynı zamanda şirkette çalışan herkesin kendisinin bir pay bırakabildiği, bir imzasını atabildiği bir kavramı ifade ediyor markamız. Kendimizi bu sürecin her aşamasında bulabiliyoruz. Doğruları yanlışları birlikte konuşup markamızı en iyi seviyeye taşıyabiliyoruz.